Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda olumsuz bir ilişki içinde olanlar, böyle gitgelli, bir var bir yok, böyle belirsiz, toksik ilişki içinde olanlar için. Yani evet, konuşuyoruz ama bir yere varamıyoruz. Bir öyle bir böyle. Ne düşünüyor, ne yapıyor bilmiyorum. Bir küsüyoruz, bir barışıyoruz. Bir belirsizlik içindeyiz diyenler için bir açılım yapmak istedim. İki ayrı deste hazırladım size. Hissettiğinizi seçebilirsiniz. Fakat benim size önerim her iki desteği izlemenizden yana olacak. Çünkü bu genel bir açılım. Kişisel bir açılım değil ve her iki desteden de bilgi alabilirsiniz. Mesajları kaçırmanızı istemem arkadaşlar. Hemen birinci desteğiyle başlayalım. Bu arada öneri ve isteklerinizi belirtebilirsiniz. Genele hitap edecek aklımda şöyle bir açılım var diyorsanız belirtin bana. Eğer ki genele hitap ediyorsa o açılımı gerçekleştirebilirim. Yorumlarda iletişim kurabilirsiniz benimle. Bakalım şimdi hem burada kişinin düşüncesini, ne istediğini, ne beklediğini ve neler olduğunu anlamaya çalışacağız. Hem de belki ileriye dönük de mesajlar alabiliriz. Kartlar belki bize uyarılarda bulunur. Belki aydınlanırız. Bakalım. Arkadaşlar, öncelikle aklınızdaki kişi konforuna düşkün, keyfine düşkün, kendisini düşünen, böyle çok ben merkezci olan ve karşı tarafı çok da aslında umursamayan bir yapıya sahip. Yani öncelikli olarak diyor ki, öncelikli olarak ben ne istiyorum, ben ne bekliyorum? Benim isteklerim karşılanıyor mu? Benim beklentilerim karşılanıyor mu diye bir düşüncesi var. Şimdi burada Güneş kartı ve çocuk. Belki bir çocuk var aranızda, belki evlisiniz. Yani kiminiz bu kişiyle evli olabilirsiniz ve evlilik bağı içerisinde bu durumu yaşıyor olabilirsiniz. Kiminiz için de bir süre belki de size bir mutluluk yaşattı ama bu kısa sürdü. Ya da işte siz ona bu mutluluğu, huzuru verdiniz ama işte bu kısa sürdü. Geldi ve gitti şeklinde yorumlayabilirim bu kartı. Burada konfor alanına düşkün, istediğini almaya meyilli olan, huzurum kaçmasın, ben mutlu olayım, işte keyif alayım, eğleneyim diyen bir kişi var. Hani böyle çok aktif olmayan ya da işte bir şeyler yapmadan elde etme isteği diyebiliriz buna. İşte karşı taraf bana verici olsun, karşı taraf sevgisini, ilgisini sunsun, o beni mutlu mesut etsin ama ben oturduğum yerden bunları elde edeyim. Bana bir yük binmesin ya da işte bana sorumluluk binmesin şeklinde bir karakter var burada. Ve bu durum, yani kişinin bu hali sizi oldukça sıkıntıya sokmuş. Çok yıpratmış sizi bu kişi. Belki de hatta geçmişinizden beridir hem bu durumu hem de belki başka yaptığı haksızlıklar üst üste binmiş. Yani sırtınıza binmiş. Sizi fazlasıyla yormuş. Bunu görebiliyorum. Kişi burada da çok keyfi ve anlık görünüyor. Yani ilişkilerde anlık adımlar, anlık eylemler, keyfi adımlar, ileriye dönük düşünmeme, yaş olarak söylemeyeceğim bunu, hareket ve davranış olarak söyleyeceğim. Olgunlaşmamış bir karakter, ne istediği belirsiz. Mesela bir duyguyu coşkun bir şekilde yaşayıp sonra bir anda körelen, uzaklaşan bir karakter. Çünkü ileriye dönük düşünmüyor. Çünkü anlık ve keyfi yaşıyor arkadaşlar bu kişi. Bu kişiyle kiminiz için aranızda mahkemelik bir süreç geçiyor olabilir ya da bir muhakeme süreci de yaşıyor olabilir zaman zaman. Yani aslında bu kişi bu tarz hani keyfine düşkünlük, anlık düşünme, anlık karar alma, anlık adımlarla ilerliyor olsa da zaman zaman kendi başına kaldığında, sizden uzaklaştığında, yalnızken bir şeyleri düşünüyor ve dert ediyor. Şöyle söyleyeceğim şimdi. Burada kendi başına düşünen bir karakter de var. Şurada da aynı şekilde düşünen, dert eden, bir şeyleri düşünen, özellikle geçmiş etkileri düşünen bir karakter de var. Ve kendi başına kalmış bir karakter. Aynı zamanda önümde çok fazla seçenek var ve ben bu seçenekler arasında bir seçim yapamıyorum. Kafam çok karışık.
diyen ve bir şeyleri artık seçmek zorunda olduğunu düşünen bir karakter de var. Bu bize ne diyor? Bu kartlar bize diyor ki kiminiz için aranızda şu an bir bağ olmayabilir, ayrılmış olabilirsiniz, siz bırakmış olabilirsiniz ya da o kişi uzaklaşmış olabilir ama burada sizsiz olduğu zamanlarda, siz olmadığınız zamanlarda kendini boşlukta hisseden, muhakeme yapan, düşünen, kendi başına kalan ve çok fazla önümde seçenek var diye olsa da aradığını bir türlü bulamayan bir karakter var arkadaşlar. Yani sizinleyken rahat, mutlu ve konfor alanına oldukça düşkün bir karakter ama ben alan taraf olayım diyen bir karakter görüyoruz ve bağlılık kuramayan bir karakter olarak işte şurada doyumsuz, sürekli arayışta olan bir kişi. Fakat uzaklaştığında da aradığını bulamayan, mutsuz olan ve hatta kiminiz için söylüyorum yine geri size dönecek bir karakter görüyorum burada. Çünkü burada hızlı bir adım var. Yani aradığımı bulamadım, düşünüyorum, muhakeme ediyorum, yine sana dönüyor yollar diyor. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu. Yine burada almak istediğini alıp uzaklaşan bir kişi var. Bu şey bildiğiniz hırsız ya da işte bakın bu arkada görüyorsunuz bir kavga dövüş sahnesi var. Yani bu yaşanmış bir şey. Bu sıkıntılar yaşanmış ve bu kişi bu sıkıntılar arasında alacağını alıp tüyüyor. Ne alabilirsem diyor. Bu nedir? Bencil kişi. Kendi isteklerini elde etmek odaklı olan bir kişi. Ben alacağımı alayım da gerisi önemli değil diyen bir karakter. Dikkat edilesi bir kişi ve yalanlar söyleyebilecek, bir kılığa bürünebilecek, sırf almak istediğini elde etmek için kendini bir kılığa sokabilecek bir karakteri veriyor bize. Bu kişi tekrar hayatınıza adım atabilir. Şu an birçoğunuz için aranızda iletişim yok diyebilirim. Yani geçmişte bir takım haksızlıklar, mutsuzluklar, bir kırma durumu yaşanmış, size bu yaşatılmış. Konfor alanına düşkün ve ben sorumluluk almak istemiyorum, ben bağlılık kuramıyorum, ben keyfi bir insanım ve doyumsuzum dediği bir süreçten geçerek sizi çok fazla sıkıntıya sokmuş. Aslında olumsuzlukların sebebi de tamamen bu. Bu kişinin karakteri ve davranışlarından kaynaklı ve olgun bir şekilde düşünmeyip gerekeni yapamayışından kaynaklı. Doyumsuzluğundan kaynaklı. Siz ona istediklerini sunsanız dahi size bağlı kalamayışından ve hani yeni heyecanlar aramak, yenilik peşinde olmak taraftarı olduğundan kaynaklı sıkıntılar yaşanmış. Bu karakterini bir türlü atamıyor. Ama burada şunu görüyorum, yine size dönüyor ve bunu tekrar tekrar yaşamış olabilirsiniz. Yani bu olumsuzluk yaşandı, sizden uzaklaştı, yine size döndü, geldi, bir süre sözler verdi, tutmak istediğini söyledi vesaire ama yine geçmişteki olanlar yaşandı. Böyle bir döngü içinde olabilirsiniz yalnız. Şimdi hepinizin hikayesi tabii ki farklı olacak. Yani herkesin hikayesi bir değil ve bu genel bir açılım. Şimdi burada bir kısmınız için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kişi muhakeme ediyor, düşünüyor ve size tekrar adım atmak istiyor ve burada artık böyle hani bir olgunlaşma düşüncesi de görüyorum ama ben tekrar bir kart daha seçmek istiyorum ya. Emin olmak istiyorum. Yani burada hani daha bir olgun düşüneceğim. Daha bir düşüncelerim, adımlarım netleşsin istiyorum diyen bir karakter var. Arkadaşlar. Şimdi şöyle. Burada yeniden başlamak isteyen bir kişi var arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Kupa ası, para ası, kupa şövalyesi. Yani hep bir adım. Yeniden başlayalım. Hani yeniden bana bir şans ver diyecek bir karakter. Hatta karşınıza belki daha olgun, eskiden sıyrılmış, daha farklı gelecek bu kişi. Ama şöyle para ikilisi bizi şu şekilde uyarıyor ve burada tartışmalar görüyorsunuz. Geçmiş tartışmalar tekrar yaşanabilir. Kiminiz için böyle. Yani kişi tutamayacağı sözleri, vaatleri verebilir. Sizden uzaklaştığında bulamadığı o mutluluğu
tekrar size gelerek yaşamak istediği için ya da işte siz ona çok fazla vericiyseniz, gittiğim yerde bunu bulamadım, sana geliyorum ve düzeleceğim diyerek belki tutamayacağı sözler verecek olabilir. Kiminiz için böyle, hatta para ikilisi der ki bize, aynı anda iki şeyi bir arada taşıyor. Yani aslında eski karakteri içinde barındırıyor ama size tutamayacağı sözleri veriyor ve kendini farklı bir karakter olarak gösteriyor. Yani olgunlaşmış ya da doğruyu düşünüyormuş gibi. Yani iki ayrı karakteri oynayabilir. Dikkat edin. Kiminiz için böyle. Kiminiz içinse şimdi bir yanda elinde geçmiş yükler var. Şu olumsuz durum. Bir yandan da evet yine adım atmayı düşünüyor ve tekrar sıfırdan başlayalım diyor. Yani iki şeyi bir arada tutuyor. Nedir bu? Geçmişin yükü ve yeni bir adım, gelecek isteği. Aslında burada bir yandan hem kartlar diyor ki kişinin hareketlerine, eylemlerine bak. Yani kiminiz için bu kişi yalan söyleyecek olabilir. Kendini olduğundan farklı gösterip tekrar hayatınızda yer almak istiyor olabilir. Kiminiz içinse bu iki yük geçmişin yükünü sırtlanmış ve geleceğe adım atmak istiyor. Yeni bir adım, yeniden başlamak istiyor ama geçmişin yükünden de bir türlü kendini kurtaramıyor şeklindedir. Yani aslında burada temel olarak ortak nokta şu: kesinlikle adım atmak isteyen, tekrar başlamak isteyen bir tarafta, yani bir düşüncede bu kişi, ama kiminiz için bunu sürdüremeyecek. İşte eski döngü tekrar yaşanacak. Kiminiz için de artık kafasına bir şeyler dank edecek ve karakterini değiştirme yoluna girecek. Burada kişi bu rahatlıktan sıyrılabilir de sıyrılmayabilir de. Burada yapmanız gereken, sürekli alttan almayın, sürekli kabul etmeyin onu, sürekli uğraşan siz olmayın. Bir bakın bakalım gerçekten değişiyor mu? Hani burada dikkat edilmesi gereken şey bu. Yani neden bu ilişki düzene girmiyor? Neden böyle ilerliyoruz diyecek olursanız, toparlamam gerekirse, rahatına düşkün, sorumluluk alma bilinci olmayan, doyumsuz, yeni heyecanlar arayan, olgunluğa erişmemiş, alma taraftarı olan, veremeyen, verici olamayan bir karakter olduğu için, kendini değiştirmesi gerektiği için ve bunda zorlandığı için bu şekilde ilerliyorsunuz. Ama yine söylüyorum, kiminiz için, yani genel olarak bir adım var. Hepiniz için burada tekrar bir adım var ama kiminiz için yine aynı döngü yaşanacak. Kiminiz içinse kişi karakterini değiştirmek isteyecek ve bunu başaracak. Yani bir şeyleri değiştirecek. Hayatınızdaki kişi adım attığında bir süreç olsun. Bir bakın bakalım gerçekten değişiyor mu, değişmiyor mu? Birinci desteği seçenler, umarım kartlar size fayda sağlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yorumlarda sizinle buluşalım. Yorumlarda istek, öneri, işte bu açılım hakkındaki artık ne düşünüyorsanız bunları belirtebilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradaki açılımlara bakabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Beğenebilirsiniz arkadaşlar, abone olabilirsiniz. Yani bana destek olabilirsiniz kısacası işte. Her şeyi söyledim. Zaten bildiğiniz şeyler bunlar ama yine de tekrarlamaktan kendimi alıkoyamıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci deste. Bu arada böyle sohbet ediyor gibi olmak istiyorum ya. Hani karşımdaymışsınız, sohbet ediyormuşuz, böyle biraz dertleşiyormuşuz gibi. Tarot biraz da böyle şeydir, terapi. Yani insanın aslında bir şeyleri biliyor olması ya da bilmiyor olsa bile farkındalığa sahip olması ve bu süreçte dertleşmiş olması, biraz yükünden kurtulması. Bu biraz terapidir benim gözümde. Çünkü bu arada size tabii ki yol gösteriyor. Tarot'un amacı da bu. Şimdi ikinci desteğe bakalım bize ne mesajlar verecek. Keşke aynı kartlar gelmeseydi onca kart arasından. Şimdi
Burada şöyle bir şey var. Aslında aranızda bir bağ var. Yani kişi sizi daima düşünüyor. Sizi daima dert ediyor. Daima aklındasınız. Burada bir aşk var, bir tutku var. Aslında bu görmezden gelinemeyecek bir şey. Bunu farkındasınız. Belki de hissediyorsunuz derinden. Karşı taraf aslında bu aşkı, bu tutkuyu hissediyor ama duygularını açığa vurmakta sıkıntı yaşıyor olabilir. Duygularını kendi içinde yaşıyor olabilir. Yani şurada para şövalyesi bize daha çok böyle iç dünyasında hislerini yaşayan, çok açığa vuramayan bir karakteri verir. Kişi böyle bir tavırda olabilir. Ya da şimdi burada kupa dokuzusuyla birlikte konfor alanını kurmaya çalışan bir karakter ve üstüne para şövalyesi geldi. Kiminiz için aklınızdaki kişi daha çok böyle diğer hayatına odaklı. Yani iş hayatına, işte belki ailesine, ne bileyim böyle işine gücüne odaklanarak belki de ilişkiyi biraz böyle arka planda, geri planda tutmuş olabilir. Hayatın farklı alanlarına odaklanıp onları düzeltmeye çalışırken duygularını bastırıyor ve burada sizi sıkıntıya sokuyor olabilir. Yani burada sırtını döndüğü bir dönem olduğunu görüyorum. Sizin eliniz kolunuz bağlı. Onun da aslında eli kolu bağlı. Yani bu her ikiniz için de geçerli. Bir şeyler var aranıza engel olan ve bu kişi sırtını dönüyor ama gerçek anlamda uzaklaştığını söyleyemem. Yani burada hem uzaklaşan hem de sizi de düşünen bir karakter var. Şöyle bunu yorumlayabilirim. Şimdi burada demiştim ya, hayatının diğer alanlarına odaklanıyor diye. Kiminiz için aklınızdaki kişinin belki de sorunları var, problemleri var ve bunları aşmaya çalışmak için aslında çaba sarf ediyor ve ilişkiyi geri planda bırakıyor olabilir. Yani bu aranıza bu aranızda sıkıntı yaratıyor olabilir ve sorununuz bu oluyor olabilir ama burada iletişim kurulması lazım arkadaşlar. Yani gördüğüm bu. Bir iletişim kurulması lazım ve her ikinizin sorunlarının da birbirine anlatılması gerekiyor. Çünkü kişi bir şeyleri kendi içinde yaşıyor. Şimdi zamanında sorunlar yaşanmış, kavgalar olmuş, bu kişi sizden bir şeyler almış, engelleri aşmaya çalışmış ama aşamamış. Tekrar bir araya gelmek istediğini görüyorum ben burada. Ya diyor ki ben evet bir hatalar yaptım, tamam, ama tekrar adım atmak istiyorum. Engeller var aramızda ve ben bu engelleri aşmak istiyorum diyor. Ama şurada gördüğüm şey özellikle dişil tarafın çok böyle belki duyguları artık körelmiş ya da kendi hayatına yönelmiş. O da böyle duyguları kapatmış, mantıklı düşünmeye çalışıyor, kendini koruma çabasında. Güç, böyle daha güçlü, böyle daha işte duvarları aşılmaz, daha sert bir yapıda, karakterde duruyor. Yani siz eskisi kadar artık verici, sevecen, daha cana yakın bir karakter olmaktansa ben kendimi koruyacağım. İşte eskisi gibi böyle koy veren ya da kabul eden olmayacağım deyip böyle duvarlar çekmiş olabilirsiniz. Ve o size nasıl geleceğini bilemiyor. Yani burada yola çıkan bir karakter var ama size nasıl geleceğini bilemiyor. Nasıl aşacak o duvarları? Bunları düşünüyor. Ne yapabilirim ki bilmiyorum diyor. Yani bütün yolları düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum. Geçmişi düşünüyorum. Şu anı düşünüyorum. Ama tamam. Bakın tekrar para ve aşk, yani yine söylüyorum, bu kişi hayatının özellikle iş güç maddiyat alanında sorunlar yaşıyor olabilir. Aynı anda hani bir elinde bir yük var, diğer tarafta siz varsınız ve bunu tam olarak idame ettiremiyor olabilir. Ama bir de şöyle bir şey var kupa onlusuyla birlikte. Bir evlilik hayatı içinde olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi sizinle artık böyle hani net bir ilişki yaşamak, ilişkiyi bir ileriki seviyeye götürmek, belki evlilik planı
Daha böyle netleştirmek istiyor bir şeyleri. Sizinle ailesiyleymiş gibi hissediyor aslında ve daha verici olmak istiyor. Daha böyle size bir şeyleri sunmak istiyor. Yani bütün her şeyi bir arada düzgün bir şekilde idame ettirme çalışma çabası ve isteği içinde olacağını görüyorum. Burada aklınızdaki kişinin temel sorunu duygularını, düşüncelerini, sorunlarını tam olarak anlatamaması ve kendi içinde bir şeyleri yaşayıp çözmeye çalışma çabası. Bundan kaynaklı zaman zaman uzaklaşması, engellerin sebebi bu aslında. Burada aşık olan, tutkulu olan, sizi seven aslında düşünen biri var ama bir şekilde bir takım engelleri aşamıyor ve diyor ki şu an bazılarınızın arasında iletişim yok ya da işte çok böyle sorunlu bir şekilde ilerliyorsunuz. Diyor ki ben sana artık adım atmayı düşünüyorum. Sana duygularımı açmayı düşünüyorum. Fakat senin duvarların var. Bir duvar koymuşsun. Ben bunları nasıl açacağım? Bunların planını, projesini yapıyorum. Bunu bilemiyorum. Bundan çekiniyorum. Eskiden sana karşı verici olmadıysam, duygularımı anlatmadıysam artık bunları anlatmak ve sana karşı tamamen bir şeyler sunmak, vermek istiyorum. Mutlu bir aile tablosu olsun istiyorum. Hani seninle her şey tam, seninleyken her şey güzel, bunun farkındayım. Hani o tamamlanmaya erelim. Yani kupa onlusu. Bütün her şeyin bir araya gelmesi. Sonsuz mutluluk, duyguların coşması, tamamlanmak. Bu tamamlanmayı seninle yaşamak istiyorum diyor. Umarım da bunu gerçekleştirebilir. Şu an düşünme evresinde ve adımda olacak, çoğunuz için bu adım var. Yalnız bu kişi yavaş hareket eden biri olabilir. Yani ağırdan bir şeyleri böyle ağırdan alıyor olabilir. Bilginiz olsun. Yani çok acele olmayacaktır bir şeyler. Zamanla yoluna girecektir ama bu deste için çoğunuz için girme potansiyeli var. Yoluna girme potansiyeli var. Yani kişi düzelmek ve düzeltmek istiyor bir şeyleri. Bunu söyleyebilirim. İkinci desteği seçen arkadaşlar, umarım memnun kalmışsınızdır. Yorumlarda buluşalım sizinle. İsteklerinizi, önerilerinizi paylaşabilirsiniz ya da bu açılımla ilgili yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, Instagram'dan takip edebilirsiniz ya da oradaki açılımlardan faydalanabilirsiniz. Bütün bunlar hem bana destek olmanızı da sağlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.